Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün yine network marketing sektörüne yönelik eğitim dizimizin bir diğer bölümü 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Enine boyuna incelediğimiz bu network marketing sisteminin içerisinde sizlere çok güzel bilgiler vermenin yanında sahada kullanacağınız önemli taktikleri de sizlere kazandırmaya çalışıyorum. Peki bu eğitim 9. bölümde neleri konuşacağız? Doğru sponsorluk ilişkilerini konuşacağız. Çünkü her biriniz sektöre başladıktan sonra çeşitli sayılardaki ekiplere sahip olmaya başlayacaksınız ve bu ekiplerle birlikte ticaretinizi büyüteceksiniz değerli dostlar. O yüzden de doğru sponsorluk ilişkisi bu sektörün yine olmazsa olmaz sac ayaklarından bir tanesi. Peki doğru sponsorluk yaparken nelere dikkat edeceğiz? Birincisi iyi bir iletişimci olacak. İyi bir iletişimciliğin içerisindeki en önemli şey de çok iyi bir dinleyici olmak. Çünkü ekibiniz sizlere klasik dünyada olmayan sorunlar da dahil olmak üzere birçok şeyi sizlerle paylaşmaya başlayacak. Bazen aile hayatından, özel hayatından sorunları paylaşacak. Bazen başka sorunları paylaşacak. Bazen işle ilgili sorunları paylaşacak. Ama bu onlar için çok değerli olduğundan dolayı siz onları dinleyerek evet onları rahatlatmaya başlayacaksınız ve tekrardan işe odaklayabilecek seviyede bir profesyonellik göstereceksiniz değerli dostlar. Ne yazık ki bazen kişilerin özel hayatlarını da dinlemek zorunda kalacaksınız. Çünkü çok bireysel bir iş olduğu için ve bireyin daha ön planda olmasından kaynaklı bir iş modeli olduğu için bazen evet ya ben bunu niye yapıyorum ki dediğiniz şeyleri de yapmak zorunda kalacaksınız değerli dostlar. Burada çok ince bir çizgi var. Çok fazla samimiyet de değil, çok resmiyet de değil klasik dünyadaki gibi. Samimi resmi ilişkiler kurmaya özen gösterin. İki değerli dostlar, ekip üyelerinizin tek tek hedeflerini belirleyin. Çünkü özellikle kariyerine yeni başlamış kişiler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Belirli bir seviyeye gelen insanlar da bu seviyeye kadar geldim peki bundan sonra ne? Hani İngilizlerin dediği gibi what is next diyorlar. Bundan sonra ne? O yüzden de onların potansiyellerine göre, kapasitelerine göre çeşitli hedefler ve adım taşları belirlemeniz gerekiyor ve onlar başardıkça daha çok motive olacaklardır. Burada çok dikkat edin. İnsanların talepleriyle sizin vereceğiniz hedefler onların da gerçekliklerine uymalı. Yani kişilerin çok üstünde ya da çok altında hedefler veriyor olmanız onları bu işten soğutacaktır. Düşünsenize potansiyelinizin çok altında bir hedef aldığınızda siz motive olur musunuz? Kesinlikle hayır. Peki potansiyelinizin çok üstünde bir hedef aldığınızda motive olmayı bırakın aynı zamanda tedirgin olmaya başlarsınız. Yapamayacak mıyım acaba diye. Unutmayın ki herkes sizin kadar dirençli olmak zorunda değil. Ve herkes bu direnci gösteremeyeceği için potansiyelinin çok üstünde hedefler vermeniz kişiyi anında işten de soğutacak ve hatta belki de sizin telefonlarınızı bile açmayacak seviyeye kadar getirebilecek. Ve değerli dostlar bir diğeri eğitim ve gelişim fırsatları sunun. Yani sadece iş değil kişilerin hayatlarına da dokunun. Onların kişisel gelişimlerine de yatırım yapın. Bazen kişisel gelişim eğitim programları ya da işte farklı yerlerde senin şu eğitimi almaya da ihtiyacın var, bu eğitimi almaya da ihtiyacın var deyip teşvik edin. Çünkü network marketing çok yönlü bir iş modeli. Hep üstüne bastığımız gibi bu eğitim dizisinde kişinin her alanına etki edebilmeli ve her alana etki ederken bütünsel gelişim fırsatı sunabilmeli. Çünkü bütünsel bir iş. Sadece parayla yapılmıyor, sadece ürünü anlatmakla yapılmıyor, sadece marketing planı, çözüm planını göstermekle olmuyor. Kişiler sizin duruşunuza, hayata bakışınıza, vizyonunuza, konuşmanıza, ses tonunuza, beden dilinize, giydiğiniz kıyafete, saçınız tarama şeklinize, hatta tırnaklarınıza, manikürünüze, pedikürünüze her şeye çok dikkat ediyorlar. Özellikle görüşmelerde. O yüzden de belirli bir kültürel seviyeyi de ekiplerinize aştırmanız gerekiyor değerli dostlar. Bir diğeri de açık iletişim kanalları sağlayın. Yani geri bildirime açık olun ya. Ne kadar sert olursa olsun geri bildirime açık olun. Şu egonuzu biraz susturun. Özellikle doğru bir sponsor olmak istiyorsanız. Ben bu seviyeye geldim, ben şu seviyeye geldim. Geldiysen geldim, bana ne lan diye bir tepki almak istemiyorsanız o egonuzu susturup geri bildirim kanallarını devreye alın. Çünkü değerli dostlar ben çok fazla kişiyle çalıştım, çok fazla seminerde bulundum, çok fazla distribütör sponsor ilişkilerini inceleme fırsatım oldu. En büyük yapılan hata belirli bir yerlere geldikten sonra kişinin kendini bir şey zannetmeye başlamak. Evet değerli dostlar, belirli başarılar yakalamış olabilirsiniz ama geçmişte. Yani daha önceki eğitim videolarımda da söylediğim gibi ve her yerde de söylediğim gibi kariyeriniz karakteriniz değildir. Kariyeriniz sadece hayattaki
İş hayatındaki, daha doğrusu hayattaki değil, iş hayatındaki belirli başarılarınız sonucunda sahip olduğunuz ödüllendirmelerdir. Hatta şunları bile gördüm, çok enteresan. Belirli kariyerlere gelene kadar sen üst kariyerdeki insanların çayını bile getireceksin. Ne münasebet. Ben kimsenin hizmetçisi değilim ki. Neden birinin çayını getir? Benden sadece belirli zamanlarda öncesinde başlamış belirli başarılara da öyle böyle imza at birine niye ben çay taşıyorum? Ondan bilgi almam gerekirken neden hizmetçiliğini yap? Evet, o yüzden de ilerleyen dönemde ekibinizin de size sırtını dönmemesi için o egonuzu gerçekten susturmanız gerek. Ve geri bildirimlere de açık olun. Geri bildirimler ne kadar sert olursa olsun sizi geliştirir, sizi yüceltir. Aksine sizi kötü bir noktaya doğru götürmez. Belki o anda çok üzüleceksiniz ama asla sinirlenmeyin. Neden bana bunu söyledi gibi. Neyi farklı yapsaydım bana bunu söylemezdi diye düşünün. İşte network marketing uzmanları için koçluk eğitimi açtığımda hep bu konulara değerlendireceğiz birlikte ama esas nokta şu: gerçekten geri bildirimlere büyük değer verin değerli. Çünkü onlar sizi geliştirme fırsatıdır. Sizde sizin göremediğinizi başkalarının görme fırsatıdır. Ya bu neyi görecek ki diye düşünmeyin. Sonuçta o kişilerle birlikte çalıştınız ve ben yaptım oldu ya da ben dersem olur. Diktatöryal şeylerle ekibinizi yönetmeye çalışmayın. Unutmayın, her diktatör bir gün gelir yık. O yüzden de ekibinizi daha demokrat, daha katılımcı, daha onların da kendini ifade edebileceği platformları sağlayarak yönetirseniz muhteşem bir sponsorluk hizmeti vermiş olursunuz. O yüzden de ekibiniz hem işe hem size gerçekten bağlanmaya başlar. Peki bir diğeri değerli dostlar, günlük motivasyonlar sağlayın. Günlük motivasyonlar Google'dan bulduğunuz saçma sapan görselleri WhatsApp gruplarında at. Günlük motivasyonlar, telefon açarsınız. Bugün sana nasıl yardımcı olabilirim dersiniz yakın çalışma arkadaşlarınıza ve bunu öğretirsiniz. Herkes birbirine telefon açmaya başlar. Sadece bir WhatsApp grubundaki saçma sapan bir mesajla insanların motive olmasını bekliyorsanız gerçekten çok büyük bir hayal görüyorsunuz ve hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Evet, görüyorum, birçok WhatsApp grubunda sadece Google'dan bulunmuş kopyala yapıştır görsellerle motivasyon verilmeye çalışıyor. Ne gerek var? Böyle bir şey sizi motive etmezken başkalarının motive olmasını nasıl beklersin? Açın, kanlı canlı sesinizi duysun. Bugün senin için ne yapabilirim desin. Ya da bugün şunları yap, akşama bak sana bir sürprizim var deyin. İnsanları motive etmeye çalışırken onlarla birebir iletişimler kurun. Çeşitli motivasyon toplantıları düzenleyin ve günlük olarak bunu da takip edin. Sadece siz yapmayın, ekibinizdeki kişilere de görevler verin ve onlar da birbirlerine yapmaya başlasınlar ki sinerji yükselsin. Kısacası aptal, saçma sapan mesaj gruplarında var olup gelen saçma sapan video ya da görsel, bunlarla motivasyonun artacağını beklemeyin. Motivasyon kanlı canlı bir şeydir. Tıpkı sizin gibi canlı bir iletişimle, bir telefon konuşmasıyla, yüz yüze görüşmeyle, bir görüntülü konuşmayla yukarı çıkabilecek olan bir şeydir. O yüzden daha katılımcı olun ve katılımcı olmalarını sağlayın değerli dostlar. Bir diğeri empati gösterin. Ekip üyelerinize empati göstermek zorundasınız. Çünkü sizin için çok saçma sapan gelen bir sorun onlar için çok büyük bir sorun olabilir. Allah dağına göre kar verir derler ya. 1000 liralık bir adamsan 1000 liralık dertlerin olur. 1 milyonluk bir adamsan 1 milyonluk dertlerin olur. O yüzden kimsenin derdini küçümsemeyin. Kimsenin derdini küçümsemediğiniz gibi onlara empati kurun, anlamaya çalışın. Bu engeli nasıl aşabileceğini göstermeye çalışın. Onları da yargılamayın. Çünkü yargılarsanız yargılanırsınız. Hayata ne verirseniz onu alırsınız. Yargılarsanız yargılanırsınız. Kazık atarsanız kazık yersiniz. Dolandırırsanız dolandırılırsınız. Anlayış gösterirseniz anlayış alırsınız. Merhamet gösterirseniz merhamet alırsınız. O yüzden hayat çok enteresan bir döngü. Neyi verirseniz onu size geri veriyor. Ve ekibiniz de hayatın bir parçası. Network marketing hayatın kendisi zaten. Siz onlara nasıl davranırsanız onlar da size öyle davranacaklar değerli dostlar. Bir diğer konu örnek olun. Evet, giyiminizle, kuşamınızla, tarzınızla, konuşmanızla, yürüyüşünüzle, manikürünüzle, pedikürünüzle, saç şeklinizle, stilinizle, takılarınızla, artık neyle ne kadar çok onlara örnek olabilir seviyedeyseniz onlar da sizi o kadar çok rol model almaya başlar. Bu kaliteli giyinme konusu sadece marka giymek değil, 10 binlerce lira harcayıp palyaçoya da dönebilirsiniz. Yani ayaklı reklam tabelası gibi markaların reklamlarını almış üstünde gezdiren tipleri düşünün. Olmuş mu? Yani bir renk uyumuna dikkat etmek, ne bileyim bir imaj danışmanıyla çalışmak. İnsanlara örnek olmak istiyorsanız önce siz değişmeli. Bir imaj danışmanıyla çalışıp teninize uygun renkleri belirleyip o renk tonlarında giyinmeye başlayıp, hani modayı takip etmekten bahsetmiyorum, kendi modanızı da yaratabilir. Ama doğru insanlarla
da profesyonel hizmetler alarak. O yüzden de doğru bir sponsorluk ilişkisinde özellikle belirli bir seviyeye geldiğiniz zaman kendiniz için para harcamaya başlayın. Kendi gelişiminiz için de para harcamaya başlayın. Çünkü siz gelişmezseniz zaten Yani network marketing şöyle bir iş değildir. Kur ekibi evde yat. Hayır. Sürekli onlarla birlikte sahada olma işi de değil. Onlara ilham verecek şeyleri de yapabiliyor olmanız. Onlara rol model olacak, örnek olacak şeyleri de yapabiliyor olmanız lazım ve hayat stilinizi de değiştirebiliyor, gösterebiliyor olmanız lazım. Tabii toplantılar düzenleme konusu her zaman var. İşte online'da olsun, canlı olsun. Toplantıları asla kesmeyin. Değerli dostlar, mutlaka toplantı düzenleme ve toplantı katılım alışkanlığını güçlendirmeye çalışın ekiplerinizde ve aynı zamanda da destek verici, teşvik edici olun. Yani kısacası ekibinizin işini yapmayın. Unutmayın değerli dostlar, seninle çalışırım ama senin işini yapmam. Network marketingteki önemli felsefelerden bir tanesi. Onların yerine kayıt açmayın, onlara kayıt açmayı öğrenin. Onların yerine görüşme yapmayın, görüşmeye onların da katılmasını sağlayın. Yani şunu duyuyorum mesela, işte sponsorum görüşmeye gitti, benim bir işim vardı. Abi senin bir işin varsa neden o gün o saate o görüşmeyi alıyorsun ki? Sponsorun senin görüşmeni yapmak zorunda değil. Ama sponsorun seninle o görüşmeye gelmek zorunda. Sponsorun senin için çalışmak zorunda değil ama seninle birlikte çalışmak zorunda. Bunları unutmamak lazım. Çünkü değerli dostlar, network marketing imece usulü yapılan bir iş olduğu için birlikten güç doğar ve o birliği her zaman güçlendirmeniz gerekiyor. Birliği katlayarak güçlendirmeniz gerekiyor. Evet, bu videomda da doğru sponsorluk ilişkilerinin birkaç ana temel maddesine sizler için değinmek istedim. Bunları gerçekleştirmeye, bunları hayatınıza adapte etmeye başladığınız zaman ekibinizin veriminin de nasıl arttığını kendi gözlerinizle, kendi back ofislerinizde kendiniz göreceksiniz değerli dostlar. Hadi bakalım bir diğer videoyla devam edelim.